Herkese merhabalar dostlarım, herkese selamlar, umarım iyisinizdir. Ben de yeni tatilden döndüm. Bir sonraki videomda Yunanistan'ı geziyorum serisine devam edeceğim. Daha önce Volos'u yeni yılda yani Christmas'ta çekmiştim videosunu mavi ışıklarla. Bu sefer de Pilion, Makrinitsa, Portaria ve Volos'un videolarını hazırladım. Onları editleyeceğim ve daha sonra gelecek hafta paylaşacağım. Bu haftanın konusunu siz belirlediniz. Çulum Türkleri. Konuya giriş yapmadan önce sadece şunları söylemek istiyorum size. Gerçek şu ki Türkiye dışında birçok Türk topluluğu bugün kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyorlar. Kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Peki biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu topluluklara yeterince ilgi gösteriyor muyuz? Onların Türklüklerini korumalarına yardımcı olabiliyor muyuz? Sırf Müslüman olmadıkları için görmezden geliyor olabilir miyiz? Çünkü sırf Müslüman oldukları için bazı topluluklara verdiğimiz değere bakınca ve hem Müslüman hem Türk olan soydaşlarımıza, Avrupa'da yaşayan, Afrika kıtasında yaşayan soydaşlarımıza elimizden geldiği kadar tüm sorunlarında ellerinden tutmaya çalıştığını görünce bu insanlara biraz haksızlık yapmış olmuyor muyuz? Ne yazık ki bu insanların birçoğu yaşadıkları ülkelerde asimilasyona uğruyor. Dillerini, dinlerini, kültürlerini kaybediyor. Kimi zaman ise sadece Türk oldukları için ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalıyorlar. Acı olan şu ki onları kendi kaderlerine mi terk ettik? Yaşadıkları ülkelerin yetkilileriyle onların şartlarının iyileştirilmesi adına ne ölçüde temas kuruyoruz? Türkiye'de kaç kişi Rusya'da, Çin'de, Orta Asya'nın ücra köşelerinde sessizce silinen bu Türk topluluklarının farkında? Bu soruların cevabı belki de bizlerin, yani hepimizin vicdanında gizlidir. Bu sessiz çığlıkları duymak ve unutmamak hepimizin sorumluluğundadır. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Diyerek soruyorum. Yorumlarda yazmanızı rica ediyorum ve yavaş yavaş haydi konumuza giriş yapalım. Türk dünyasının uçsuz bucaksız coğrafyasında birçok kişi tarafından henüz keşfedilmemiş kadim Türk toplulukları yaşıyor. Bu video Sibirya'nın soğuk ormanlarında hayata tutunan, dilini ve kültürünü yüzyıllardır koruyan bir Türk halkına odaklanıyor. Çulum Türkleri. Onlar kimdir? Nerede yaşarlar? Dilleri Türkçe'ye ne kadar yakındır? Müslümanlar mı? Ve en önemlisi bizimle aralarındaki bağ nedir? Haydi gelin birlikte keşfedelim. Çulum Türklerinin kökenleri ve etnik kimliklerinden bahsedecek olursak, Çulum Türkleri, Türk halkları içinde yer alan Sibirya'nın doğusunda haritalarda gördüğünüz gibi özellikle Rusya Federasyonu'na bağlı Krasnoyarsk Krayı ve Tomsk Oblast'ında yaşayan küçük ama özgün bir etnik gruptur. Kökenleri tarihsel olarak Yenisey Kırgızları, Hakaslar ve Altay Türkleri gibi Orta Sibirya'nın yerleşik veya yarı göçer Türk topluluklarına dayanmaktadır. Bazı akademik kaynaklara göre Çulum Türkleri aslında eski Türk kabilelerinden birinin modern devamı niteliğindedir. İnternette çok fazla Çulum Türkleri hakkında müzikler var, video klipler var. Hatta Çulum Türkleri etnik müzik grubu bile var ama maalesef YouTube'dan dolayı paylaşamıyorum. Tabii ki de biliyorsunuz hemen telif isteği gönderiyorlar. O yüzden istiyorsanız siz de Çulum Türkleri yazıp bu videolara, resimlere, müziklere, video kliplere, şarkılara ulaşabilirsiniz. Çulum Türkleri adını yaşadıkları Çulum Nehri'nden alır. Bu nehir Ob Nehri'nin bir koludur ve Sibirya'nın batı kesimine uzanır. Bu halkın yaşadığı bölgeler 17. yüzyılda maalesef Ruslar tarafından kolonileştirildiğinde Çulum Türkleri hem Slavlaşma hem de Hristiyanlaştırma politikalarına maruz kaldılar. O tarihten bu yana nüfusları giderek azaldı ve kültürel bir baskı uygulandı. Asimilasyon artmıştı ve asimilasyon çalışmaları sonucu birçok Çulum Türk'ü Hristiyanlaşmak zorunda ve Slav kültürünü kabul etmek zorunda kaldı. Günümüzde Çulum Türkleri nüfusça oldukça düşüktür. 2021 yılında Rusya nüfus sayımına göre yalnızca 250 ya da 350 kişi kendini etnik olarak Çulum olarak tanımlamaktadır. Fakat dilsel ve kültürel asimilasyon nedeniyle bu sayı zamanla azalmaktadır. Türkiye'ye doğrudan büyük bir Çulum göçü yaşanmamıştır. Fakat
küçük bireyler veya kendi aralarında küçük çaplı göçler olabilir. Ancak bu konuda kapsamlı bir diaspora bulunmamaktadır. Genel olarak Çulümler yaşadıkları bölgede kalmayı sürdürmüşlerdir. Atalarının yaşamış olduğu gibi yaşamaya çalışmaktalardır. Çulüm Türkleri yalnızca Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yaşamaktadır. Özellikle Tomsk, Krasnoyarsk ve Kemerovo gibi Sibirya'nın diğer bölgelerinde yoğunlaşmışlardır. Bayrakları var mı diye soracak olursanız resmi veya yarı resmi bir Çulüm Türkleri bayrağı yoktur. Kendilerine ait modern bir sembolleri ya da etnik simgeleri bulunmamaktadır. Ancak bazı etnologlar tarafından yapılan temsili bayraklar internette yer almıştır. Bunların bazıları geçer kabul görmemiştir, bazıları görmüştür. Şu an videoda da görmüş olduğunuz bayrak bunlardan biridir. Çulüm Türklerinin dili Çulümcadır. Bu dil Türk dilleri ailesine ait olup özellikle Kıpçak ve Sibirya Türkçesi etkileri taşıyan oldukça az konuşanı kalmış bir dildir. UNESCO tarafından kritik düzeyde tehlike altındaki diller arasında listelenmiştir. Türkçe ile benzerlik taşır ancak yıllar içinde Rusçadan yoğun şekilde etkilenmiştir. Çulümce artık günlük yaşamda çok sınırlı kullanılır ve çoğu Çulüm vatandaşı ana dilini konuşamaz hale gelmiştir. Yani dilsel erozyon oldukça ilerlemiştir. Bu dili korumak için herhangi bir adım atılmamaktadır ve görmezden gelinmektedir ve ben bu videoları yaptığımda bir kez daha her seferinde çok üzülüyorum. Tarihte animist ve şamanist inançlara sahip olan Çulüm Türkleri zamanla Hristiyanlaştırılmışlardır. Bugün büyük kısmı Rus Ortodoks Kilisesi'ne bağlıdır. Ancak şamanist öğeler hala kültürel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Müslüman değillerdir ve İslam diniyle doğrudan bir temasları olmamıştır. Ellerindeki çalgılara bakarsanız eğer ki üzerinde gök tanrı inancı olan sembolleri görebilirsiniz resimlerdeki. Çulümler geleneksel olarak avcılık, balıkçılık ve ormancılıkla uğraşan bir halktır. Kıyafetleri, sözlü anlatımları bu resimdeki gibi ve inanç sistemleri klasik Sibirya Türk kültüründen izler taşır. Ancak Rus etkisiyle bu gelenekler büyük oranda modernleştirilmiş ya da unutturulmuştur. Çulüm Türkleri Türk dünyasının kayıp halklarından biri midir diye sorarsanız bana, benim vereceğim cevap evettir. Çulüm Türkleri sayacağız fakat kültürel miras bakımından çok kıymetli bir Türk topluluğudur. Sibirya'nın derinliklerinde adeta tarih içinde donmuş bir biçimde yaşamalarını sürdürmektelerdir. Modern dünyada unutulmaya yüz tutmuş bu halkı hatırlamak, dilini ve kültürlerini korumaya çalışmak, Türk dünyası açısından hem vicdani hem de kültürel bir sorumluluktur. Videomun sonuna yaklaştınız. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Bu videomu da beğendiyseniz bana like atıp beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayın. Bunu hatırlattığım için de özür dilerim. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha mutluluk dolu bir dünyada, daha huzur dolu bir dünyada görüşmek üzere. Buradan Sibirya'daki Türklere selam olsun. Ya da her nerede yaşıyorsanız, her nerede nefes alıyorsanız iyi insanlara, iyi kalpli insanlara selam olsun. Hoşça kalın.